Merhabalar, sevgiler, değerli dinleyicilerim, sevgili takipçilerim. İnşallah herkes iyidir. Yeniden karşınızdayım. Evet, önemli bir haftaya giriyoruz. 18-24 Kasım haftası ve bu haftanın en önemli gökyüzü olayı Plüto artık kalıcı olarak Kova burcuna geçiyor. Dün akşam yayını hazırlayıp sizlerle paylaştım şu an kanalımda. Burcunuza hangi alanda nasıl etkiler yapacak, hangi hayat alanında hayatımızda 20 yıl nasıl bir devrim yaşayacağız, nasıl sınavlardan geçeceğiz oradan izleyebilirsiniz. Sınav deyince herkes korkuyor. Altını çizmek istiyorum. Bir de yorumlarda okudum. Dün gece çok yorum gelmiş. Hani Plüto 20 yıldır Oğlak burcundaydı. Evet, yani bütün Oğlakların hayatı mahvolmadı. Çok zordur ama çok büyük kazançlar elde eder Plüto misafir ettiği, yani misafir olduğu burca. Hani böyle de bakın lütfen. Plüton'un ekstra insana verdiği bir güç, kararlılık, azim de vardır. Bunu es geçmiş bazı takipçilerim. Mahvolduk, yandık, bittik falan diye. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Lütfen bu kaygıyla, bu korkuyla değil. Plüton'un bize katkı sağlayacağı alanlarda aslında yıkılan şey nedir biliyor musunuz? Zafiyetli olan yerler yıkılır. Çürümüş olan yerler yıkılır. Bozulmuş, değişmesi gereken, artık orada bir harfiyat şarttır. Bunları yıkar. Yani gezegenlerin aslında bize yani yaptığı transitler tabii ki iradeyle önemli, etkili, çok bağlantılı kişilik üzerinde, ama aynı zamanda da hayatınızdaki, dediğim gibi, olması ve olmaması gerekenleri ayıklamaya gelir. O yüzden sen yanlış bir yerde ilerliyorsan, yanlış bir ilişki içinde, yanlış bir meslek içinde olabilirsin. Yanlış bir para kazancı yolunda olabilirsin. Bunlarla ilgili o alanları değiştirir. Bu da aslında kişinin yolunu bulmasına sebep olur. Bence sevinin arkadaşlar. Özellikle mesela hayat değiştiriyor. Hayatını tek başına istediğin gibi değiştiremezsin. Bir güç lazım. Mesela burada ben tekrarlayayım burç yorumlarına başlamadan. Tabii ki Kova burcuna geçince ne olacak? Akrepler, aslanlar, kovalar ve boğa burçları. Bu 4 burç ve 4 burçta gezegeni, yükseleni veya başka gezegen yerleşimleri olan herkes etki alacaktır. Mutlaka. Yani bu 20 yıl içerisinde. O yüzden çok da büyük bir devrim yaşayacaklar, devrim yaşatacaklar aslında. Lütfen bunu unutmayın. Asla kötüye yormuyoruz. Yani bu doğru değil. Evet, bunu anlatmak istedim arkadaşlar ve bu hafta tabii bir dolunay yaşadık Aslan Burcu'nda. Tam 15'inden 16'sına geçtiğimiz saatlerde Uranüsyen çok etkili bir dolunaydı ve bu hafta dolunayın, işte Plüton'un buraya geçişini ve önemli bir geçişimiz daha var. Bu hafta Güneş de Yay burcuna geçiyor. Yay burçları, sizin doğum gününüz kutlu olsun ve yay zamanı başlıyor 21 Kasım akşamı itibariyle. Önemli gezegen etkileşimleri var. Dolayısıyla Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle tüm burç, 12 tane zodyaktaki burcu da önemli ölçüde başka alanlara, bizim hayat alanımızı başka alana taşıyacak. Şimdi haftalık burç yorumlarını yaparken bunlardan da bahsedeceğim sevgili dostlar. Ve bir önemli konu daha var bu hafta. Bu haftaya Ay Yengeç burcunda başlayacağız. Pazartesi, Salı, Çarşamba günü Ay Yengeç burcunda olacak. Nedir? Duygusal bir bağ. Hani duygusal bağlarımız ve vatan, millet ve milli duygular Türkiye için önemli bir 3 gün. Bunun altını çizelim. Dolunayın etkilerini belki sert bir şekilde, ani bir şekilde geçişlerle ülkemiz de yaşayacak, dünya da yaşayacak, göreceğiz. Ve ülkemizle ilgili işte belki terörle ilgili, Allah göstermesin, ama meclisle ilgili, bakanlıklarla ilgili, yönetimle ilgili bazı böyle açıklamalar, işte bazı daha kesinleşen konular diyelim, daha doğrusu duyabiliriz. Bunun yanı sıra bu 3 gün arkadaşlar Ay Yengeç burcunda, tabii ki burada aşırı yağışlar, zaten seller dünyayı alıp götürdü. Yine aşırı yağışların da olabileceği bir 3 gün olacak, ama buna lütfen temkinli olun. Özellikle böyle riskli bölgelerde oturan arkadaşlar. Bu arada Güneş Neptün üçgeni var. Çok önemli. Çok şanslıdır aynı zamanda. Balık burcunda, yani gökyüzünde inanılmaz bir su elementi yükseliyor bu hafta. Sıra dışı duygusal aktivasyonlar yaşayabiliriz. Agresyonlar da yaşanabilir. Duygusal tepkilerden biraz sakınalım. Özellikle bunu söylemek istiyorum. Dolunayın etkileri de burada katarsak eğer
Belki biraz işimizi kolaylaştırır. Şimdi evet efendim, ve haftanın ortasında tam 21 Kasım günü Güneş artık Yay burcuna geçer ve hayatımızdaki hani o Akrep burcunda yaşadığımız yeni ay, ardından işte dolunay Boğa burcunda, bunların etkilerinden yavaş yavaş çıkmaya tabii ki başlayacağız. Ama hayat alanımız aslında belli bir kısmı sürüyor olacak. Bazıları mesela saymayayım, dur burçlarda anlatayım, sürpriz olsun. Şimdi Perşembe Cuma günü arkadaşlar Ay Aslan burcuna geçiyor. Aslan ne demek? Kükreyen bir hayvan, görünen, göz önünde olmak isteyen ve biraz maddi manevi konuları bir tık daha böyle öne çıkartan, açıkçası aşk, ilişkiler, flörtler ve çocuklarla ilgili konuları, süren davaları, bir takım konuları burada. Özellikle mesela Güneş Plüto sekstili var. Perşembe Cuma. Burada önemli konularda bazı aydınlanmalar yaşatır. Bizim hayatımız için de çok güzel destekleri olacak. Çünkü Plüto 19 Kasım akşamı biliyorsunuz Kova burcuna geçiyor, Güneş Yay burcuna geçiyor ve ikisinin ilk açısı uyumlu olacak. Felsefi bakımdan da olacak, maddi bakımdan da olacak. Efendim, yay nedir mesela? Yay uzak hedeflerimizdir. Gelecekle ilgili planlarımızdır. Seyahatler, hukuki süreçler ve tabii ki Kova sosyal alandan gelen etkileri de işaret ediyor. Bir de şu var, bu da çok önemli ve güzel bir etki. Bu hafta Satürn-Venüs seksili yaşayacağız. Bu da bizim için biraz daha hafta sonu Cuma günü tam olarak kesinleşiyor. Daha değerli bir gün. Venüs'ün para, Satürn'ün de güvenle ilgili ve otoriteyle ilgili yanı var biliyorsunuz. İlişkilerde de bir tık önemli konularda rehberlik edebilir. Finansal konularda çözümler bulabiliriz. Kadın figürlerle ilgili biraz böyle adım atarsanız, bir emek verirseniz efendim, özellikle ilişkisi olan veya böyle sorunları olan veya ortaklı işleri olanlar bu açıyı mutlaka değerlendirin. Şimdi sevgili dostlar, haftanın geneli böyle. Fakat önemli bir şey daha var. O da şu. Bu hafta Merkür'ün çok önemli etkileri var. Yani çok açısı var Merkür'ün. Ve Merkür şu anda bir riskli konumda. Hafta sonu itibariyle retroya başlayacak 24'ünden sonra, ama yavaş yavaş es oluyor. Mars'a, Satürn'e, Jüpiter'in karşısından geçiyor. Özellikle iletişim ve iletişim sağlayan tüm mecralar, sosyal platformlar veya internetle ilgili konularda bir takım böyle engel ya da kısıtlamalarla karşılaşabiliriz arkadaşlar. Bilhassa da Merkür'ün 20 tam olarak 4'ünden sonra retroya geçişinden sonra 16 Kasım'a kadar olan sürecinde gerçekten özellikle bu sosyal platformlarda bazı yeni düzenlemeler duyacağız. Böyle bir sürece doğru da gidiyoruz. Bu da bir sürpriz olacak açıkçası bize diyebilirim. Hafta sonuna geldiğimizde Ay Başak Burcu'na geçiyor. Cumartesi, pazar günü ortalığı derleyip toplamak için büyük bir fırsat bu arada. Eğer hafta içi biraz dağılmışsanız hafta sonu topluyorsunuz. Topluyoruz hepimiz. Sağlığa dikkat bu arada. Merkür'de, yani değişken grup burçlar çok yüksek. Enfeksiyonlara dikkat. Boğazla ilgili konulara sağlık sorunları verebilir ki şu anda benim yutkunurken zorluk çekiyorum. Böyle bir soğuk algınlığına gidiyor gibi, sanki bir hemen gidip aşı yaptırmak istiyorum. Bunlara da ekstra dikkat edelim. Şimdi geçelim. Koçlarla başlayalım mı sevgili arkadaşlar? Koç ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlar, 18-24 Kasım haftasında sizleri neler bekliyor? Hemen geliyorum. Merhaba Koçlar ve yükselen burcu Koç olan sevgili dostlar, yeni haftaya giriyoruz. 18 ve 24 Kasım haftasındayız. Koç burçları, bu hafta itibariyle Merkür'ün çok etkileşimi var. Merkür Yay burcunda ve sizin uzak hedefleriniz, yayıncılık olabilir, yurt dışı ile ilgili konular olabilir, seyahatler, hukuki süreçler veya buna benzer başka konular gündeminizde bir süredir sürüyor. Şimdi Merkür orada retro yapmaya başlayacak ve orayı tam olarak aktifleştirecek. 21 Kasım akşamı Güneş artık Yay burcuna geçiyor ve 21 Kasım itibariyle uzun süredir üzerinde düşünüp projelendirdiğiniz, belki ticari işleriniz varsa, seyahat planlarınız varsa veya dediğim gibi hukuki bir süreciniz, eğitim, kültürel konular, bu alanlar aktifleşiyor ve bazı
koçlar aslında seyahatlere gidecekler. Ya da seyahatlerle ilgili bir takım böyle işte bilet alma, rezervasyon yaptırma gibi konularınız hız kazanacak 21 Kasım akşamı itibariyle. Şimdi Merkür burada. Burayla Jüpiter'in bağlantısı var. Bu hafta da sürecek arkadaşlar ve Merkür'ün de artık yavaş yavaş es duruma geçtiği bir hafta sonuna doğru gideceğiz. O yüzden bilhassa da burada önem verdiğiniz konularda yazışmalarınız olabilir ya da evraklı işleriniz, ticari konularınız varsa dikkat edin. Önlem alın ve öncesinde böyle imzalanması falan gereken bazı durumlarınız varsa lütfen bu hafta Cuma gününe kadar bunları tamamlayın. Cuma günden sonra artık Merkür'ü retro kabul edeceğiz. Şu var, altını çizelim. Eğer Merkür'ü retro bir koçsanız veya işte Mars'ı retro bir koçsanız bu süreç size tam tersine çok iyi de gelebilir. Eskiden gittiğiniz bir yerlerle bağlantı kuracağınızı söyleyebilirim. Yani haftanın genel dinamiği böyle. Ayın transitlerine de şöyle bir şey söyleyeceğim. Şimdi pazartesi, çarşamba gününe kadar aile içindeki konuları, belki yaşam yeri, yerleşim yeri, temel konular, anne baba ve onlarla olan ilişkileriniz gündemde olacak. Ve bu hafta tabii 19 Kasım akşamı artık Plüto'yu da Oğlak Burcu'ndan sizin kariyer evinizden uğurluyoruz. Kalıcı olarak Kova Burcu'na geçiyor. Lütfen kanalımda izleyin. Tek tek her burç için yorum yaptım. Plüto artık Kova Burcu'nda diye detayları o yayından da izleyebilirsiniz. Dolayısıyla aslında böyle 20 Kasım itibariyle hayatınızda bir şeylerin hız kazandığını da göreceksiniz. Özellikle sosyal hayatınızla ilgili sosyal projeler, sosyal çevreniz çok önemli etkiler alacak, değişecek ve bu size gerçekten büyük katkıda sağlayabilir. Özellikle Perşembe, Cuma günü sevgili koçlar sizin için şanslı günler. Güneş Plüto seksili var ve 21 Kasım akşamı Güneş de Yay burcuna geçiyor. Şimdi ilişkilerle ilgili gündemleri geliyor koçlar. Bu hafta ilişkilerde şanslı koç burçları. Çocuklarla ilgili gündemleri olacak. Bir takım koç burçlarının. Burada onların ihtiyaçları olabilir. Özellikle özen göstermeniz gereken, daha yakından ilgilenmeniz gereken bazı durumlar olabilir. İyi yönetmeniz, özellikle duygularınızı iyi yönetmeniz gerekiyor bu hafta bilhassa bu alanda da. Çünkü Merkür'ün dediğim gibi size iyi açı yapıyor olsa da dediğim gibi artık durağan pozisyona gidiyor ve Jüpiter'in karşısında böyle çok büyük kararlar, büyük adımlar atmayın. Neden bunu söylüyorum peki? Çünkü dolunay yaşadık ve bu hafta boğa dolunayın etkilerini siz parayla ilgili, finansla ilgili alanlarda daha belirgin yaşayabilirsiniz. Bu da tam olarak aslında Perşembe, Cuma gününe denk geliyor. Yatırımlar, ani harcamalar veya finansal konularda beklenmedik değişim veya gelişmeler oluşabilir. Beklediğiniz bir para veya böyle yatırmanız, ödemeniz gereken bir parayla ilgili de bazı gelişmeleri bu 2 gün bekleyebilirsiniz. Hafta sonu artık daha günlük rutinlere dönüyorsunuz. Evle, işle, işte sağlığınızla, günlük rutinlerinizle daha güncel olarak ilgileneceğiniz bir hafta. Ama kalıcı olan şudur ki Merkür'ün hareketi çok önemli. Plüto artık Kova burcunda. Mesleki anlamda özellikle yolunuz açılıyor. Daha kalıcı adımlar atarak ilerleyeceksiniz. İyi haftalar diliyorum. Lütfen yayını beğenip eğer abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın. Boğalar ve yükselen burcu boğa olan sevgili dostlar, yeni haftaya başlıyoruz ve 18-24 Kasım haftası burcunuzda bir dolunay yaşandı ve bu hafta dolunayın etkilerini güçlü bir şekilde hissedeceğiz, yaşayacağız. Özellikle haftanın pazartesi, salı, çarşamba günleri biraz daha duygusal bir akış seyrederken perşembe ve cuma günü dolunay ve dolunaya bağlı etkileri daha çok hissedeceğiz. Çünkü dolunaya bağlantı yapacak ay, özellikle dolunaydan çok etki alan boğa burçlarının kararsız veya böyle muallakta kaldıkları konularda bir zamanlama açısından böyle tam bazı çareler de getirebilir ya da koşullar
her ne olursa olsun belki size uygun akmıyor olabilir şu andaki bulunduğunuz şartlarda. Orada sizin bir şeyler yapmanız, sizin belki bir adım atmanız, orada bir strateji uygulamanız gerekebilir. Yani koşullar size uymuyorsa siz koşullara uyum sağlamaya çalışın diye tavsiyem olacak. Özellikle nerede taşınmayı düşünen boğalar varsa aramızda, ev sahibiyle problemi olan varsa, belki aile veya aile bağları ile ilgili bazı durumları olan boğalar varsa, özellikle bu Perşembe Cuma günü sürpriz gelişmeler, çok da güzel gelişmeler de olabilir. Mesela Güneş'in Plüto'yla, yine Satürn'ün Venüs'le, Venüs sizin yönetici gezegeniniz, bağlantısı var. Yani bu durum içinden çıkılmaz bir mesela para konusunu diyelim çözebilir. Bir destek alabilirsiniz. Özellikle 19 Kasım akşamı biliyorsunuz Plüto artık devrim gezegeni, burç değiştiriyor ve Kova burcuna geçiyor. Bu boğalar için çok önemli bir transit. Lütfen o yayın şu anda kanalımda yayında. Kova burcuna geçen Plüton'un boğalara veya yükselen boğalara nasıl etki yapacağını oradan izleyin. Yani bu hafta çok enteresan etkiler alıyor boğa burçları. Tabi burada doğduğunuz yıl, aldığınız etkiler, derece olarak nasıl etki alıyorsunuz, bunlar çok çok önemli. Fakat genel anlamda temel konular olacak hayatınızda. Yani çok ciddi, çok önemli konularda bazı kararlar vermeniz gerekebilir açıkçası. İyi değerlendirin. Fakat iletişimle ilgili Merkür Yay burcunda ve hafta sonu doğru yavaş yavaş retro yapmaya gidiyor. Ve 21 Kasım akşamı Güneş artık Yay burcuna geçiyor. Şimdi bir de boğa burçlarının belki biraz maddi konularda, finansal konularda, işte ödeme olabilir, banka, krediler, borçlar veya beklenen paralarla ilgili finansal bir destek ya da bir güç istiyorsanız, işte o artık daha belirgin 21 Kasım akşamı ile birlikte Güneş'in Yay burcuna geçmesiyle boğalara bu alanda oldukça enteresan gelişmeler getirebilir. Finansal konular, paylaşılan kaynaklar, böyle alım satım işleriniz varsa mesela yine 21 Kasım akşamından itibaren bunlar çok daha fazla belirgin olarak önünüze çıkmaya başlayacak. Haftanın son, yani hafta sonuna geldiğimizde ise boğa burçlarını destekleyen bir iki gün olacak. Satürn-Venüs sekstili var. Bu arada hani Venüs ve Satürn ikisi de aslında size destek veren bir pozisyonda. Hiç beklemediğiniz bir kadından, bir sevgiliden, bir eşten, bir ortaktan sevgi ve şefkat, güven, para, maddi manevi bir destek bulacaksınız. Kesinlikle bulacaksınız sevgili boğalar. Umarım her şey güzel ve istediğiniz gibi gider. Bu hafta devrim yaşıyoruz. Bu hafta çok önemli bir hafta sevgili dostlar. Lütfen Kova transitini izleyin. Yani Plüto Kova transitini izleyin lütfen. Bir türlü konuşamadım. Plüto Kova burcu transitini mutlaka izleyin. Burcunuza ne şekilde izler bırakacak, hayatınızda, kariyerinizde sizi nereden nereye getirecek çok önemli olabilir. Hoşçakalın. Merhaba ikizler ve sevgili yükselen ikizler, bu hafta Dolunay'ı yaşadık ve Dolunay'ın etkileri hafta boyunca çok güçlü şekilde yaşayacağız, hissedeceğiz. Ve bu hafta çok önemli bir gezegen geçişimiz var. 19 Kasım akşamı Plüto devrim yaratacak hayatımızda. Plüto artık Kova burcuna geçiyor. Yayın en başında hatırlatmak istiyorum. Şu an kanalımda Plüto Kova burcunda burçlara nasıl etkiler yapacak, lütfen oradan izleyin. Bu haftaya geldiğimizde Merkür yönetici gezegenimiz hafta boyunca yayda ve önemli gezegen hareketleri var ve ikizler için çok değişken koşullar oluşturabilir. Bir kere haftanın genel yapısında, çünkü ikizlerin ikili ilişkilerinde, ortaklı işlerinde, eş partner ilişkilerinde çok önemli bazı böyle yol açacak, aslında vizyon yaratacak gelişmeler olabilir. Şimdi boğa dolunayı sürprizler getirebilir. Hiç beklemediğiniz haberler getirebilir ki bu alanda bu hafta karar verirken, ilerlerken lütfen abartılı hareketlerde bulunmayın. Çünkü Merkür retroya gidiyor.
Cuma gününe kadar önemli bir imza, sözleşme vesaire varsa bunları yapın. Sizin için çok çok önemli ama haritanızda bir ikizler olarak yani Merkür'ünüz muhtemelen ya Boğa'da ya İkizler'de ya Yengeç burcundadır. Dolayısıyla bu üç burçtan birinde retroysa evet bu size çok yarar ama değilse mesela retro yoksa haritanızda lütfen bu retro geçişini bu hafta da dahil buna biraz gözlemleyerek atlatın. Ve evet haftanın ilk 3 günü para gündeminizde olacak. Finansal konular gündeminizde olacak. Alışverişler veya benzeri konular, beklediğiniz paralar varsa özellikle pazartesi, salı, çarşamba günü bu arada akşamüstü saatlerine kadar bunları söz karşılayabilirsiniz açıkçası. Güneş Neptün üçgeni var. Açıkçası çok manidar, çok duygusal ve hakikaten inanılmaz duygusal bir hafta yaşayacağız. Ve siz de burada duygusallıkla hareket etmeyin. Özellikle harcamalarda, finansal konularda biraz daha mantıkla hareket edin. Çok önemli konuları da bekletin bu arada. Ve sevgili dostlar bu haftanın önemli 2 günü var. Bu da ayın Aslan Burcu'ndan geçeceği aslında Perşembe, Cuma bu dolunayı da tetikleyecek 1-2 gün. Şok haberleri işte bu 2 gün alabilirsiniz sevgili ikizler. Bazı iletişim durumları söz konusu olacak. Plüto da artık burada hem Kova burcuna geçmiş olacak ve Güneş artık 21 Kasım'da ilişkiler evinize geçiyor. İlişkilerle ilgili önemli dinamikleri çalıştıracak. Özellikle ortaklı işlerde, flört işlerinde, evliliklerle ilgili önemli konular olma olasılığı var açıkçası. Burada çünkü artık Venüs de hani parayla ilgili böyle bir şeyleri yatırmak, ortak paylaşımlar, banka hesapları bunlarla ilgili konularda önemli gelişmeler yaşayabilirsiniz. Özellikle hafta sonu ikizler için çok önemli gözüküyor. Önemli konuşmalar yapılabilir. Aile veya ev veya yerleşim yeriyle ilgili konularda bazı paylaşımlar içerisinde olabilirsiniz. Anneler, babalar veya benzeri konular böyle özel hayatınızla ilgili bir takım şeyleri belki büyüklerinizle paylaşabilirsiniz. Merkür Retro'ya gidiyor. Unutmayın lütfen. Çok önemli işlerinizi bu hafta çok önemliyse erteleyin ama böyle bir küçük işte devletle önemli bir resmi kurumla işiniz varsa da halletmeye çalışın. Hoşçakalın efendim. Bu arada yayını beğenip paylaşmayı da unutmayın. Yengeçler ve yükselen burcu yengeç olan sevgili dostlar. Evet 18 Kasım haftası dolunayın etkileri bomba gibi yaşanacak. Ve pazartesiden çarşamba gününe kadar sizin hayatınızı çok önemli konular, gündemleri olacak. Aydınlanmalar yaşayacaksınız. Çünkü ay da burcunuzda ilerliyor olacak. Üstelik de bu haftanın biliyorsunuz Plüto ayın 19'unda artık Kova burcuna geçiyor. Onu da bu arada YouTube kanalımdan lütfen izleyin. Ve ayın 21'inde Güneş artık Yay burcuna geçiyor ve dolayısıyla hayatınızla ilgili özellikle işle ilgili konular, sağlıkla ilgili konulara biraz daha böyle önem vereceğiniz bir sürece doğru ilerliyorsunuz. Sağlık, beslenme, günlük rutinleriniz, iş hayatınız, çalıştığınız yer, evcil hayvanlarınız ya da iş arıyorsanız işle ilgili beklentilerinize de cevap verecek bir süreç. Özellikle mesleki alanda önemli etki alıyor çünkü yengeç burçları. Hemen haftanın ilk 3 günü bazı haberler alabilir yengeç burçları. Dediğim gibi mesleki hayatla ilgili. Çünkü Merkür de burada yayda. Mesela çok eskiden yıllar önce yaptığınız bir iş, bir proje, birlikte çalıştığınız birilerinden haber alıp oralarda böyle yeniden bir sanki eski bir şeye dönüş gibi durumlar yaşanabilir açıkçası. Veya ihmal ettiğiniz bazı sağlık sorunlarınız varsa bunlar tekrar gündeme gelebilir. Yine burayı yöneten gezegen açıkçası hani Jüpiter. Biraz beslenmeyle ilgili konulara, spor falan egzersiz yapanlar lütfen kas, adele böyle bacak kaslar özellikle baldırlar buralarla böyle kramplara falan dikkat etsinler. Bu anlamda önemli olabilir. Ve onun yanı sıra tabii burada Merkür Retrosu olacak. Evet işte günlük hayatta şöyle derinlemesine bir geri dönüş olabilir açıkçası. Haritanızda eğer Merkür Retrosu varsa mesela özellikle işte Aslan Burcu'ndaysa Merkür'ünüz, efendim İkizler Burcu'ndaysa özellikle daha güçlü bir ihtimal bu.
Aslan burcundaysa biraz daha böyle işin para maddi kısımları çıkar. Bu haritanızla alakalı ama Yengeç burcunda da olabilir. Eğer Yengeç burcundaysa da açıkçası ilişkilerle ilgili gündemleriniz daha çok olur gibi duruyor. Evet, bu haftanın Merkür, Güneş, Neptün, Güneş, Plüto, Satürn, Venüs sekstili gibi güzel ve güçlü açıları var. Uzak bir yerden bir güç alabilirsiniz, bir büyüğünüz, bir yakınınızdan. Ve diğer yandan mesela evet, günlük hayatta zaten güzel bir parlama dönemine gidiyorsunuz. Mesleki konularda hayal kırıklıkları varsa aslında bir uyanma da yaşatabilir. Ve Dolunay sosyal çevrenizde oldu. Özellikle yeni tanışmalar getirir yengeç burçlarına. Ani tanışmalar getirir ve bunlar belki de hayatında uzunca bir süre kalacak kişiler olabilir. Arkadaş çevrenizden de ya da bazılarının aslında çocuklarıyla da ilgili gündemleri olabilir. Evet, gündeminiz para. Lütfen harcamalara dikkat edin. Mars orada retro yapmaya doğru gidiyor Plüton'un karşısında. Finansal konulara yengeç burçları özellikle biraz daha yakın takiplerini alsınlar. Yatırımlarına biraz daha belki de haritalarınıza baktırmanız çok doğru olabilir. Bu çok önemli bir alan. Ve Mars da burcunuzda retroya gidecek biliyorsunuz. 7 Aralık itibariyle. Yani yengeçler için çok önemli bir süreç başlıyor. Ama ben bunu iyi karşılıyorum. Artık Plüto çünkü burcunuzu zorlamayacak. Kova burcuna geçti. Onu da kanalımdan lütfen izleyin. Yolunuz açık olsun. Güzel şeylerle karşılaşın. Aslanlar ve yükselen burcu aslan olan sevgili dostlar. Evet, 18 Kasım haftası. Ve sabit grup burçlarda en önemli etki alanlardan birisisiniz ve bu hafta bir dolunay yaşadık Boğa burcunda. Birincisi onun etkisini full alacaksınız. İkincisi Plüto Kova burcuna geçiyor. Onun etkisini full yaşamaya başlayacaksınız 19 Kasım akşamı. Ve bunlarla birlikte de tabii dolunayın etkisiyle bir evrim aslında yaşıyor. Boğalar, işte aslanlar, kovalar, akrepler böyle bir hızlı bir giriş yaptık. Kasım ayının ortasında ve bundan sonraki 20 yılda hayatınızda, şimdi ben de boğa olunca hayatımızda diyorum, önemli değişimlere doğru yeni öğreneceğimiz olaylara diyelim, deneyimleyeceğimiz yeni hayat hikayelerine, yeni hikayeler başlayacak hayatınızda sizin de. Umarım her şey olması gerektiği gibi devam eder. Şimdi bu hafta özellikle aslan burçları için biraz düşünceli, biraz böyle arka plan dediğimiz, hani biraz böyle pazartesi sendromu dediğimiz konular olur ya bazen. Aslında çok da olmuyor artık eskisi kadar ama ilk 3 günü biraz yalnız kalmak, biraz duygularınızı gözden geçirmek isteyebilirsiniz. Belki kimseyle konuşmak istemeyeceksiniz. Mars da burcunuzda. Biraz aslan burçları biraz kendilerini şöyle içe doğru çekti gibi gözüküyor. Özellikle haftanın ilk 3 günü burada belki işinizde, belki özel hayatınızla ilgili, belki evlilik, iş ortaklığı vesaire buralar çünkü önemli etki alacak. Bir gelişme düşünüp bununla ilgili plan yapabilirsiniz. Sizin hareket anınız tam olarak Perşembe günü. Aslında çarşamba akşam saatlerinde başlıyor. Cuma gününe kadar ay burcunuzda. Evet, bu hafta aslan burçları için çok önemli kararlar çıkacak diye bekliyorum. Çünkü tam da dolunayın etkisini aldınız. Özellikle kariyer evinde işinden ayrılabilir. Yeni bir mesleki geçiş olabilir. Aile içinde önemli bazı gelişme, görüşmeler, bir takım kararlar çıkabilir. Yani bence mesleki alanla ilgili olacağını daha çok düşünüyorum. Bir küçük operasyon, ameliyat, estetik gibi durumu da olabilir bazı aslan burçlarının. Şu anda bu hafta aslında destek alıyoruz. Merkür tam retro değil ama duran olarak gitmeye başlıyor. Özel ilişkileri, flörtleri biraz burada aslan burçlarını bu anlamda biraz geçmişe götürebilir. Ve bu haftanın etkilerini yaşayabilirsiniz. Biraz nasıl diyelim finansal konuları getirebilir burada. Çünkü tam olarak 21 Kasım akşamı Güneş Yay burcuna geçiyor. Bu çok iyi bir şey bu arada. Aslan burçlarını çok destekleyecek. İlişki, flört, çocuklar, aşk ve birçoğu da aşkla ilgili olacak. Bunu söyleyebilirim. Bir kısmının çocuklarıyla ilgili olacak. Bir kısmının ise eğlence hayatıyla ilgili olacak. Çok eğlenecek bazı aslan burçları. 21 Kasım itibariyle Merkür de retro yapmaya başlayınca
Bir de hele doğum haritasında Merkür falan retroysa oho çok güzel böyle eğlenceli zaman geçirirsiniz ama abartmayın. Çünkü Merkür Jüpiter'in karşısından geçiyor. Satürn'e karesi var. Parayla ilgili konularda asla abartmayın. Finansal konularda çok temkinli olun. Özellikle aslanlara söylüyorum. Çünkü siz Perşembe, Cuma bir şeyleri abartabilirsiniz sevgili aslanlar. Onun dışında kişisel bakımdır, efendim güzelliktir, estetiktir, parayla ilgili Venüs çünkü seksili var. Güzel etkiler alıyorsunuz efendim. Hafta sonu çünkü para demek. Yani cumartesi, pazar aslanlar parayı konuşuyor. Para harcayabilirsiniz. Ya da parayla ilgili bir ihtiyaç doğabilir. Burada bir engelle de karşılaşabilirsiniz. Hafta sonunda çok önemli para dinamiklerini bırakmayın diye tavsiye edeceğim sevgili aslanlar sizlere. İyi bir hafta diliyorum sizlere de. Hoşçakalın. Sevgili Başaklar, 18-24 Kasım haftasında sürpriz haberler geliyor. Evet, bu hafta özellikle hafta sonu Başak burçları için aldıkları ya da alacakları haberleri, gelişmeleri birileriyle değerlendiriyor olacaksınız. Birileriyle konuşuyor olacaksınız. Bir karar vereceksiniz. Ama onun öncesinde haftaya şöyle baktığımızda evet çok önemli bir hafta. Plüto Kova burcuna geçiyor. Güneş 21 Kasım akşamı Yay burcuna geçiyor. Bu değişken grup burçlar için çok önemli. Gökyüzünde bir aslında kare oluşuyor. Öyle diyebiliriz. Ve çok ani değişimler, gelişmeler yaşayabilirsiniz. Ve bunları yaşarken özellikle dediğim gibi hafta sonunda birileriyle paylaşıp değerlendireceksiniz gibi duruyor. Yönetici gezegeniniz de Merkür bu hafta Yay burcunda ve yavaş yavaş retroya gidiyor. Dolayısıyla mesela yani Yay burcundaki Merkür biraz aile içine işaret ediyor. 21 Kasım itibariyle eviniz, yaşamın yeriniz, işte mesela kardeşlerle ilgili gündemleriniz çok gündeminize gelmeye başlayabilir. Hani aile dinamikleri, ev, alım, satım, kiralama vesaire bu gibi konular daha bir belirgin olarak artık yaşamımıza girecek 21 Kasım akşamı itibariyle. Bu arada tabii buradaki ilişkilere dikkat etmek gerekiyor. Hani anlaşmazlıklara özellikle ama şunu da belirtelim bazı anlaşmazlıklar varsa araya girecek birileriyle veya daha olgun mesela kişiler sayesinde bazı çözüm yolları da bulunabilir eğer böyle bir anlaşmazlık ya da bir gerginlik hani varsa. Onun dışında arkadaşlar haftanın ilk 3 günü Başaklar oldukça sosyalsiniz. Gayet keyifli. Perşembe, Cuma biraz arka plan enerjileriniz çalışacak. Biraz içe dönebilirsiniz. Bazı gizlilikleri şöyle araştırma, nasıl diyeyim bazı stratejiler oluşturma gibi durumlarınız olabilir ama psikomatik olarak biraz duygusal olarak da hassas olabilirsiniz. Hafta sonu işte Başakların uyanma, kendine gelme, kendini anlatma, ifade etme ya da konuşma isteği doğacak. Gerçekten çok konuşacaklar. Çok fikir beyan edecekler. Eğer varsa anlaşmazlıklar dediğim gibi orta yol bulmak için güzel fırsatlar da var. Lütfen Plüton'un Kova burcu geçişini izleyin. Çünkü birçok Başak bence bazı şeyleri sermaye yapıp kendi işini kurmaya kalkıyor veya hazırlanıyor olabilir. Benden söylemesi. Bir doğum haritanıza bakın. Doğru zamanda doğru adımlar atın sevgili Başaklar. Çünkü bu hafta biraz riskli. Dolunay'ın etkileri de var. Efendim Merkür retroya gidiyor. Çünkü doğum haritanız yani yönetici gezegeniniz olduğu için sizi çok etkiler bu. Eğer uygun koşullardaysa bu hareketleri yapın ya da belki bir ay, 1,5 ay daha bekleyin diyeceğim. Hoşçakalın. Teraziler ve yükselen burcu terazi olan sevgili dostlar 18 Kasım haftası. Tabii ki Plüto artık devrim gezegenimiz burç değiştiriyor. Kova burcuna geçiyor. Gözünüz aydın. Siz de artık rahatlıyorsunuz. Plüton'un 20 yıllık zorluklarını yaşayanlardansınız. Ve 21 Kasım akşamı Güneş artık Yay burcuna geçiyor. Ve tabii terazi burçları için bu hafta bir dolunay yaşadık biliyorsunuz. Boğa dolunayı. Parasal konular bu hafta ilk planda olacak. Ödeme, banka, borç, finans, ani buralarda gelişmeler, satış işlemleri,
Bazı böyle ertelenmiş, unutulmuş, ötelenmiş borçlar çıkabilir, eski vergiler vesaire. Bunlara da biraz göz kulak olun diyebilirim. Çünkü bu alanda bir dolunay yaşadınız. Bir de hafif krizler getirir açıkçası. Hani burada biraz sağlığınıza da dikkat edin. Gerçi ciddi bir şey olacağını düşünmüyorum. Ama aile içindeki konular, anne, kız kardeş olabilir, eşinizin kız kardeşi olabilir. Yani böyle bu tip kadın figürlerle de bağlantılı bir takım böyle özel noktalar oluşacak ve bir şeyleri konuşup sonuçlandırmanız gerekecek. Çünkü 21 Kasım itibariyle bu alan güçleniyor. Seyahat, yolculuk, uzak bir yerdeki bir mal olabilir, bir ticari konu olabilir, bir satış olabilir, bir anlaşma, bir girişim diyelim ya da hani bir girişim planı varsa 21 Kasım akşamı burası daha net artık ortaya çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla bu anlamda aslında destekleyecek günlerimiz var bizim. Haftanın ilk 3 günü önemli işle, mesleki alanlarla ilgili kararlar, gelişmeler, konuşmalar yaşayabilirsiniz. Güneşin Neptün'de de üçgeni var açıkçası. Destek de alıyor. Böyle ilahi bir desteğimiz de var açıkçası. Manevi yönden de desteğimiz var. Çarşamba günü çok daha net, somut sonuçlar gelebilir, kullanabilirsiniz. Perşembe, cuma bazı arkadaş ya da dostluklar çevresiyle ilgili bazı bağlantılı konuşmalar ya da ortak bir plan, bir seyahat planı vesaire gelişebilir. Ve hafta sonu itibariyle sizi biraz yalnızlık sanki saracak. Sanki yalnız kalmak isteyeceksiniz. Kafanızı dinlemek isteyebilirsiniz hafta sonu itibariyle. Hani genel anlamda şu anda gökyüzü sizi gayet destekleyen bir pozisyonda. Özellikle 21 Kasım akşamıyla birlikte yakın çevrenize çok fazla iletişim içinde olacaksınız. Onlarla, onların sorunları, onların gündemleri, aile, yani bunlar kan bağı olan kişiler olma ihtimali çok yüksek gibi duruyor. Sevgili teraziler, bir de sosyal hayatınız. Bir de bazı teraziler şu anda biliyorsunuz Plüto artık Kova burcuna geçti. Çok fazla yaratıcılık, aşk hayatı, özel ilişkileri, çocukları, ki özellikle bazı terazi grupları mesela çocukları ve de çocukların hayatları ile ilgili çok önemli gelişmeler, yurt dışı, seyahat, eğitim vesaire, bunlar da gündeminizde olacak efendim. Ve hatırlatalım, Merkür retro yapmaya gidiyor ve sizin seyahatler evinizde, ticari konular, alım, satım, cep telefonları, işte araçlar, araç bakımı, bunların hepsini bu hafta yapın lütfen. Geçen hafta da söyledim ama bu hafta son çıkış artık. Bilhassa Cuma günü itibariyle. Çünkü cumartesi, pazar artık ayda Başak'ta olacak. Biraz buraları zorlayacak. Abartmadan seyahatlerinizi, biletlerinizi, işte check-inlerinizi, kontrolünüzü yapın. Benden söylemesi, iyi bir hafta diliyorum. Hoşçakalın. Değerli akrep ve yükselen akrepler, 18-24 Kasım haftası ve bu hafta akrep burçlarının parayla olan ilişkileri düzeliyor. Değişiyor artık 21 Kasım itibariyle. Bu haftanın temel dinamiği akrepler için güzel bir haber bu. Parasal konularda diyelim, hani sorun yaşıyorsanız, beklediğiniz bir para varsa o gün itibariyle o alan biraz daha ön plana çıkmaya başlayacak. Dolayısıyla bir alan ön plana çıktıysa orada sorun varsa çözüm de geliyor demektir. Bu müjdeyi verelim ve bir dolunay yaşadık. Önemli bir dolunay, ilişkiler evinizde. İlişkisi olanlar ya da olmayanlar, ilişkilerle ilgili çok önemli hareketlilikler geliyor. Belki bazıları ani kopmalar yaşayabilir. Bazıları çok ani böyle sürpriz tanışmalar yaşayabilir. Belki de yaşamışlardır. Ama bu hafta bu dolunayın etkileri, ortaklı bir işi veya bir proje üzerinde çalışma gibi durumları varsa bu hafta daha güçlü bir şekilde onlar yaşanacak. Şimdi sevgili akrepler, Merkür'de para evinizde retro yapmaya doğru gidiyor. Bu hafta sonu başlayacak aslında, pazar günü. Bu alandaki alımdır, satımdır, beklenen paradır, bazı sözleşmelerdir, kredi çekmek ya da bir şeyleri böyle bir kredilendirmek ya da işte yapılandırmak gibi işleriniz varsa bu hafta halledin lütfen.
Önemli sözleşmeleriniz varsa bir yerden böyle bir önemli bir mukavele mesela imzalayacaksınız. Bir iş anlaşması imzalayacaksınız vesaire. Bunlar bu hafta çok önemli. Ve bu hafta işte Merkür'ün, ondan sonra Jüpiter'in, Satürn'ün Merkür'le önemli zorlu açıları da olacak. Bu alanda bir tıkanma yaşamayın. Çünkü Merkür retroya gidiyor. Daha sonra biraz daha ileri ötelenmiş olabilir. Haberiniz olsun. Ama onun yanında güzel açılarımız da var bu hafta. Evet, Plüto artık Kova burcuna geçti. 19'a akşamı geçiyor. Lütfen kanalda şu anda yayında tüm burçlara özel Plüton'un Kova 20 yıllık seyahatini anlattım. Oradan izleyin. Diğer yandan bu haftanın en önemli 3 günü size yarayacak. Pazartesi, Salı, Çarşamba. Çözüm mü arıyorsun? Duygusal bir desteğe mi ihtiyacın var? Manevi bir desteğe mi ihtiyacın var? Uzaktan gelecektir bu. Hukuki bir işin mi var? Yurt dışı veya böyle bir ticari işin mi var? Bunlar ilk 3 gün haftanın gelir. Sürpriz olarak gelir hatta. Önemli olan Perşembe ve Cuma olacak akrepler için. Çünkü mesleki alanda bir hareketlilik olabilir açıkçası. Bir yenilik olabilir, bir geçiş olabilir, bir şeyi konuşmak, bir finansal konu, bir terfi, bir iş anlaşması vesaire ve burada çok ani gelişmeler olabilir. Bunlar aile içine de yansır genellikle. Yani çünkü Dolunay'ı da tetikliyor. Aynı zamanda Plüton'un Kova burcuna geçişini özellikle tetikliyor. Bir yandan Güneş'ten destek alıyor. Ama bir çözüm var mı? Var. Satürn Venüs desteği var. Yine bu da bir çözümdür. Yakın birisinden de yine güzel bir destek alabilirsiniz. Satürn de mesela özellikle yatırım ve finans konularında belki biraz darlık yaratıyor. Eğer bu konuyla hani çok iç içeyseniz, mesela çok fazla borsa ile ilgileniyorsanız belki de işiniz o. Onlara dikkat edin ama. Çok dikkat edin bu hafta. Dediğim gibi para işleri özellikle çok dikkat etsin akrepler. Ve tabii ki önemli dedik. Evet, Perşembe, Cuma ve hafta sonunda daha sosyal, daha sakin, daha verimli, belki birileriyle bir şey konuşarak çözebilir, destek alabilirsiniz. Sosyal bir 2 gün olacak sizin için. Evde de geçirmeyi tercih eder birçok aslında akrep. Şimdi akreplerin şöyle bir şey var. Yönetici gezegenleri tam kariyer evlerinde. Üstelik orada şu anda Plüto ile karşıtlık yapıyor. Plüto evet buraya geçti ama arkadaşlar buradan belirteyim. Yani Nisan ayına kadar Plüto Mars burada retro yapacağı için o karşıtlık tekrarlanacak aslında. Aile ve meslek ve kariyerle ilgili konularda bazı böyle itici güçler, bir şeyleri sonlandırma, bırakma, terk etme gibi bırakma derken hani bir şeyi bırakarak artık belki başka bir şey denemek isteyebilirler akrep burçları. Yeni bir yol, yeni bir çare. Aslında bu onlar için bir çözüm de olma ihtimali çok yüksek gözüküyor. Açıkçası doğum haritanıza bir bakın derim. Mutlu bir hafta dilerim. Değerli yay ve yükselen yaylar, doğum gününüz şimdiden kutlu olsun. Çünkü 21 Kasım akşamı Güneş artık burcunuza geçiyor ve yayların doğum günleri başlıyor. Bütün yaylara sevgilerimi gönderiyorum. Çok güzel bir solar yıl geçirin inşallah. Evet sevgili yaylar, Merkür burcunuzda ve 21 Kasım'da Güneş de burcunuza geçiyor. En güçlü etkiyi siz alıyorsunuz. Merkür burada retro yapmaya başlayacak. Aralık ayı sonuna kadar, aslında yıl bitene kadar neredeyse burcunuzda. En önemli iletişim grafiği sizde, yay burçlarında. Yani aslında bir nevi direksiyon sizde. Siz nasıl isterseniz öyle yönetirsiniz. Onun sizin şoförlüğünüze bağlı bu. Nasıl araba kullandığınıza bağlı. Profesyonel misiniz, acemi misiniz, trafik kurallarına uyuyor musunuz gibi hani böyle bir örnek vermek istedim. Çünkü hem Güneş hem Merkür burcunuzda çok önemli başlangıçlar yapacaksınız arkadaşlar. Ve bu hafta itibariyle bunların etkileri böyle yavaş yavaş özellikle 21 Kasım akşamı itibariyle gelmeye başlayacak. Bazı kararlar vereceksiniz, yeni projeleriniz olacak, önemli bazı planlarınız mevcut olacak, gündeminize gelecek. Gökyüzü aslında Aslan burcunda Mars var, sizi destekliyor. Oldukça güçlü bir enerji altındasınız. Yani hem mental hem fiziksel olarak yaylar şu anda iyi hissediyor olmalılar. Çünkü Mars destekliyor. Ama Mars Plüto'dan bir karşıtlık alıyor. Orada bir itici güç de var. Eğriyi doğruyu iyi seçmeniz gerekiyor açıkçası. Hani buradan da
Merkür de retroya gidecek. Hafta sonuna kadar önemli kararlarınızı verin lütfen. Bir de burcunuzda. Aha şu var. Her burca söyledim. Eğer Merkür'ü, Mars'ı retro olan bir yaysanız, bu retro sizi oldukça vizyon bakımından aslında vizyon katabilir. Geçmiş değerlendirmeler yaptırır açıkçası. Bazı geri dönüşler yaşatır. Ama bu geri dönüşler sizin menfaatinize olur. Orada doğru karar verirsiniz çünkü. Güzel bir geçiş olacak. Ama bu haftanın önemli mesela bu ilk 3 günü Ay Su elementine yani Yengeç burcunda olacak. Parayla ilgili işler olacak yayların. Ödeme olur, banka olur, devlet daireleriyle ilgili işleriniz olacak pazartesi, salı. Ay Güneş üçgeni de varmış bu arada, çarşamba günü de dahil. Gayet güzel, verimli bir gün değerlendirebilirsiniz. Ama haftanın cumartesi, perşembe, cuma gününe geldiğimizde daha da destekleyen bir 2 gün aslan burçlarını gerçekten güzel bir ateş enerjisi var. Seyahattir, küçük bir tatil olabilir, eğitim olabilir, belki mahkemeli bir durumunuz var. Bunlarla ilgili konular ama seyahate götürür daha çok. Ya da böyle bir plan yaptırır ya da uzaktan bir misafiriniz gelir. Sevdiğiniz bir misafiriniz de gelebilir, onu da ağırlayabilirsiniz. Ya da onunla bir plan yapabilirsiniz gibi durumlarınız söz konusu olacak efendim. Plüto Kova burcuna geçiyor 19 Kasım akşamı. Lütfen kanalımda şu an yayında tüm burçlara özel Plüton'un 20 yıllık transitini değerlendirdim. Orada izleyin. Ve bu haftanın tabii ki Güneş Plüto sekstili de var. Plüto Kova burcunda yayları destekleyen bir pozisyonda. Önlerini açacak, girişimler yaptıracak ve bu hafta Güneş'te sekstil oluyor. Demek ki yakın çevresinden çok güzel destekler alacak. Özellikle yay burçları. Haftanın sonunda da işle ilgili gündemleriniz var. Böyle çalıştığınız yeri, yaptığınız işi bir düzenlemek, bir yeni orada planlar yapmak üzeresiniz ve hafta sonunuz muhtemelen bu şekilde geçecek efendim. Güzel bir hafta diliyorum, ancak bu hafta Merkür'ün Jüpiter'le ve Satürn'le olan bağlantıları bir takım iletişim sorunları da veya bir şeyleri geciktirme gibi durumlar yaratabilir. Ekstra buna yaylarda çok dikkat etmeli. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Oğlak ve yükselen burcu Oğlak olan arkadaşlar, yeni haftaya giriyoruz ve 18-24 Kasım haftasındayız. Evet, artık size geçmiş olsun. 19 Kasım akşamı artık Plüto burcunuzdan ebediyen diyeyim ayrılıyor ve 20 yıllık Kova seyahatine başlıyor. Şu an kanalımda yayında, o yayını da bundan sonraki 20 yıl size neler yaşatacak oradan izleyin. Evet, bu hafta bir dolunay yaşadık toprak elementinde. Oğlak burçlarına aslında dost bir burçta gerçekleşti ve bu hafta dolunayın etkilerini çok güçlü yaşayacağız tabii ki. Özellikle ilişkiler, ikili ilişkiler, özel hayatınız, aşk ilişkileri, böyle ani tanışmalar veya çocuklarla ilgili gündemler, gebelik haberleri, efendim bunun gibi konular daha böyle eğlenceli, daha keyifli, biraz daha sanatsal konularda hayatınıza girecek sevgili Oğlak burçları. Ve bunun yanı sıra tabii ki bu hafta sizin için önemli. Özellikle pazartesi ve salı günleri niçin önemli efendim? Çünkü sizin için önemli olan konuları konuşacaksınız ve bu yine ilişki olacak sevgili Oğlaklar. İkili ilişki, ortak bir şeyleri planlama, belki iş ortaklığı, belki ilişki, belki evlilik veya hayatınızın bundan sonraki süreciyle ilgili birileriyle bir şey paylaşmak, bir alım satım vesaire benzeri işler. Bu pazartesi, salı, çarşamba günü, üstelik çarşamba günü bir şey imzalamak, bir konuda anlaşmaya varmak için gayet güzel. Çünkü 21 Kasım akşamı Merkür bu arada yayda ve retroya artık hazırlanıyor ve Güneş de artık yay burcuna geçiyor ve sizin için o belirsizlik alanı, kaygı ya da size düşüncelerinizde veya şu an içinden geçtiğiniz süreçte size belirsizlik yaratan veya biraz bazı şeyleri acaba abartıyor da olabilir misiniz? O alanlar daha belirgin ama daha aydınlık bir şekilde gözünüzün önüne gelmeye başlayacak. Bazı şeyleri öğreneceksiniz, bazı uyanışlar yaşayacak bazı Oğlak burçları, unutmayalım. Evet, Plüto buradan artık 19 Kasım akşamı ayrılıyor ama Oğlak burcusunuzdur ama derece olarak henüz hala o ilişkiler alanınızda belki Kova burcunda ilerlemeye başlayacak
Plüto ve o ilişkilerle ilgili konularda yepyeni bir dönem başlatabilir tekrar size. Böyle de düşünün. Önemli sırlar vesaire veya parasal konularda bir anlaşma üzerine gitmek. Mesela ayrıldığınız eşinizden nafaka gibi durumlar vesaire. Belki boşanması olan bazı oğlaklarda olabilir. Bunlar biraz gizlilikle ilgili konular ortaya çıkacak gibi duruyor. Varsa eğer böyle bir gizlilik durumu bu hafta itibariyle aslında biraz daha böyle görünür olmaya başlayabilir. Evet, bu haftanın ilk 3 günü bu alanda önemli. Fakat ödeme ile ilgili sıkışıklığı olan veya bir para ile ilgili konusu olan bir eğer oğlaksanız Perşembe, Cuma efendim. Bu alanda daha ciddi gündemler olacak ve destek alabilirsiniz. Bir ödemeyi yapılandırma, bir banka veya krediler veya devlet veya kurumsal işler varsa bu Perşembe ve Cuma çok önemli gözüküyor açıkçası. Güneş de Yay burcuna geçiyor Perşembe itibariyle. Dolayısıyla 21 Kasım akşamında. Dolayısıyla bu alanlarda bazı yeni çıkış yolları da bulabilirsiniz. Krediye başvurmak, kredi çekmek veya nasıl olabilir mesela bir miras durumu ya da bir şeyi paylaşmak anlamında yani bir alım satım işiniz varsa bunlarla da ilgili daha belirgin sonuçlar yavaş yavaş gelmeye başlar. Ve bu hafta Plüton'un Güneş'le, Satürn'ün Venüs'le güzel etkileşimleri var. Venüs Oğlak Burcu'nda. Burada şanslısınız aslında. Sizin için parlıyor. Parada, güzellikte, ilişkilerde aslında bir denge de sağlıyor bir yandan. Dolayısıyla hani Satürn desteği de bir yakından, bir önemli birinden bir destek aslında. Bu her anlamda maddi manevi destek alacağınızı söyleyebilirim. Satürn de yönetici gezegeniniz bu arada. Biliyorsunuz o da Balık burcunda. Yakın çevrenizde olan ilişkilerinizde burada biraz da güven pekiştirecek durumlar meydana gelebilir efendim. Evet, haftanın tamamında biraz gizlilik, biraz arka plan konular gündeme gelirken diğer yandan da bazı şeyleri abartmamaya dikkat edin efendim. Çünkü Merkür'ün önemli etkileşimleri var. Bazı şeyler kısıtlanmış gibi hissediyor olabilir ve bazen de kısıtlanma yollarına gidilebilir. Dikkat edin ve önemli işlerinizi bu hafta özellikle Perşembe, Cuma günü halletmeye çalışın. Kova ve yükselen burcu Kova olan sevgili dostlar 18 Kasım haftasına giriyoruz ve bu hafta 19 Kasım'da artık o devrim gezegeni sizin burcunuza, Kova burcuna geçiyor. Plüto Kova burcunda kanalımda yayınladım. Nasıl etkiler alacağınızı lütfen izleyin. Evet, önemli bir hafta. Dolunay sonrası Plüton'un Kova burcuna geçişi. Özellikle Boğa burcundaki dolunay tabii ki Kova burçlarını çok etkiledi. Ve bu hafta sırasıyla en güçlü etkilerden birini tabii ki Kova burçları alacaklar. Eviniz, yaşam yeriniz, kökleriniz, oradaki alanlar, orada çünkü Dolunay doğdu ve Uranüs'le birlikteydi biliyorsunuz. Çok ani gelişmeler, ani taşınmalar, ani aileyi ilgilendiren konular, emlakla, mülkle ilgili olabilir. Çok önemli sırlar ortaya çıkabilir. Aile içinde biraz böyle alevli durumlar aslında ve evle ilgili konularda bazı krizler yani kriz ya da kriz yönetimi diyelim söz konusu olabilir. Ve bu haftanın ilk 3 gün efendim biraz sağlık diyoruz. Evet, sağlık, iş gündeminiz olacak. Ay Yengeç burcunda seyrediyor olacak ve bu hafta 21 Kasım akşamı Güneş artık Yay burcuna geçiyor. Aslında hem bu aileyle ilgili konular, özellikle bir takım kovaların ilişki dinamiklerinde biraz yorucu bir dönem yaşıyorlar. Evlilik vesaire, mesela ortaklı işler vesaire, buralarda biraz tetiklenecek bu dolunay sonrası. Bunların tetikleneceği günler ise Perşembe, Cuma. Çünkü tamamıyla ilişkilerinize odaklı olabilirsiniz. İlişkilerdeki yenilenme, düzenleme, anlaşma, bir şeyleri böyle anlaşma yoluna götürme gibi gündemleriniz olabilir. Bunlar biraz aileyi de ilgilendiriyor açıkçası. Biraz özel hayatı olan ya da böyle çocuklarla ilgili konuları olan Kova burçlarının biraz böyle sıkıştıkları bir dönemse eğer aslında burada belki ortak bir şeye karar verme anlamında da çalışabilir. Sonuç olarak artık Plüto burcunuzda ve çözümsüz gibi görünen konulara
Şartlar size uymuyorsa siz şartlara göre hareket etmeyi deneyebilirsiniz. Bir de tabii Mars burada retroya gidiyor. Üstelik bu hafta Yay burcundaki Merkür retro yapmaya artık iyice yaklaşmış olacak hafta sonu itibariyle. İkili ilişkiler, arkadaş çevresi, sosyal çevreniz çok güçlenecek. Tam da 21 Kasım akşamı Güneş'in de Yay burcuna geçmesiyle aslında ilişkilerde, özellikle sosyal çevrenizden önemli destekler alacaksınız. Eski çevrenizde ki kişiler, sosyalleştiğiniz alandaki arkadaşlar, onlardan alacağınız bilgiler, belki biraz araştırma da yapabilirsiniz. Size önemli ölçüde rehber olacak efendim. Evet, dolunayın böyle önemli bir köşe noktasında olması aslında hayatında, mesleki alanda da bazı kovaların böyle bir geçiş veya bir ortaklığı bitirme veya bir ortak bir şeye başlama gibi alanlarını da tetikliyor açıkçası. Ve bu süreç özellikle de nasıl diyelim, yılın başlarında aslında biraz daha böyle ön plana çıkacak gibi duruyor sevgili kova burçları. Hayırlı uğurlu olsun. Kova burcu transitiniz inşallah hayatınızda farkına varacağınız şeyler çok kalıcı olacak ve hayatınızı gerçekten baştan sona değiştirecek bir 20 yıla giriş yapıyorsunuz. Bu hafta çok önemli. Kendinize ve sevdiklerinize zaman ayırmayı unutmayın. Balık ve yükselen burcu balık olan dostlar, 18-24 Kasım haftasındayız ve bu hafta önemli bir hafta. Hem dolunaydan sonraki hafta, bir de Plüto artık 20 yıllık yeni bir seyahatine başlıyor, Kova burcu seyahatine. Dolayısıyla bu arada kanalımda yayında, lütfen burcunuza etkilerini, 20 yıllık Kova Plüto etkilerini izleyin. Ve bu hafta değişken grup burçlar için önemli. Dolayısıyla sizin için de önemli. Çünkü Merkür Yay burcunda, aslında hayatınızın tepe noktasında ve 21 Kasım'da Güneş de Yay burcuna geçiyor ve hayatınızın merkezine çok önemli konuları getirecek sizin. Meslek, en önce onu söyleyeyim. Mesleki konulardaki değişimler, yenilikler, bekleyişler, geçişler, bazı iş anlaşmaları olabilir, atamalar olabilir, terfi bekleyenler için bazı konular özellikle 21 Kasım itibariyle daha böyle daha çok gündeme gelmeye başlayacak. Dolayısıyla burada bir şeyleri bu hafta abartmamak gerekiyor. Çok üstüne gitmemek gerekiyor. Ama bir imza da atılacaksa özellikle bu hafta aslında tamamlayın desem iyi olur. Çünkü çok önemli olacak balıklar için. Belki bir iş anlaşması imzalayacaklar. İşle ilgili önemli bazı ailevi, bu arada, konular. Bazılarının eşleri veya partnerlerinin hayatlarında da olabilir. Bu bahsettiklerim Merkür'ün sert açıları olacağı için aslında bazı şeyleri gözden kaçırmaya sebep olabilir açıkçası. O yüzden bu hafta, hani köprünün önceki klasik laf var ya, son çıkış, biraz daha kontrollü bir şekilde aslında hareket edin diyeceğim. Ve haftanın ilk 3 günü, evet, gökyüzü size aslında yarıyor. Öyle söyleyebiliriz. Yengeç burcunda aşk hayatı olarak baktığımızda bu hafta balıklar şanslı. İlişkilerde şanslısınız. Çocuklarla ilgili konular gündeminizde olacak, çocukları olanların, ve parasal konular, borsa gibi, işte diğer madenlerle ilgili, mesela alış satışlar, bazı kağıtlarla ilgileniyorsanız bu haftanın 2-3 günü gerçekten önemli. Ama bir yandan dolunayın da etkileri var. Dolunay da bu arada sizin hani böyle girişimlerle ilgili alanınızda gerçekleşti ve çok ani sürpriz girişimler, gelişmeler ceyran edebilir. Burada da biraz temkinli olmak gerekiyor. Ani bir seyahat belki yaptınız ya da yapmanız icap etti veya yapacaksınız bu hafta sevgili balık burçları. O yüzden biraz temkinli ama kontrollü bir acele edin, öyle söyleyelim. Evet, genel olarak haftanın ilk 3 günü bu şekilde. Perşembe, Cuma gününe baktığımızda işle ilgili gündemleri olacak balıkların. Günlük hayatları çok gündemlerinde olacak. Biraz sağlıklarına dikkat etsinler lütfen. Sağlıkla da ilgili çünkü bu alan. Belki de aile içindeki birilerinin sağlığı olacak. Günlük hayat, çalışıyorsanız iş, evcil hayvanlar vesaire, bunların hepsi balık burçlarının gündeminde olacak. Dediğim gibi hem sağlık hem günlük iş. Biraz yorulabilir balık burçları bu hafta açıkçası. Biraz da böyle seyahatler falan olduysa ya da olacaksa öyle söyleyebiliriz. Ve hafta sonu itibariyle yine balıklar için
önemli çünkü ilişkileri gündemine gelecek balıkların. Beraber iş yaptığı insanlar, işte evliyse eşi, ondan sonra eş veya eşiyle ilgili konular konuşulacak. Bu arada eş partner ilişkileri ve ortaklık ilişkilerinde özellikle balık burçlarının 12 Ocak ve sonrasına çok dikkatli mercek altına almasını burada altını çiziyorum. Devam ediyorum ve ilişkilerle ilgili gündeminiz ve belki eşinizi iş değiştirecek, belki de bir yani sıradan bir eş partner ilişkisi olarak da aslında geçirebilirsiniz. Hafta sonu çünkü güzel etkiler var. Venüs ve Satürn'ün güzel etkisi var bu arada. Cuma günü devreye giriyor. Dolayısıyla hani Venüs de toprak elementinde gerçekten balıkların hani ilişkiler evine güzel destek veriyor. Sosyal ilişkilerinde oldukça hareketliler. Böyle söyleyebiliriz ama hayatında önemli bir 21 Kasım başlıyor. Çok önemli bazı kararlar alacaklar balık burçları. İnşallah güzel, nasıl diyelim, sağlam kararlar alırsınız. Kendinize iyi bakın, iyi bir hafta dilerim.